Kıymetli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda HP ProDock 450 G4 model bilgisayarın RAM'ini yükselteceğiz. Fabrika çıkışı olarak 8 GB RAM var. Biz 16 GB yapacağız. Gayet tasarımlı şık bir bilgisayar. İşlemcisi oldukça kuvvetli. Nvidia GeForce 2 GB ekran kartı var. SSD yok yalnız. SSD DVD'yi de kullandığım için ikinci bir şimdilik eski ihtiyacım yok. İşimi görüyor. 1 TB diski var. Ve şimdi yavaş yavaş çekmeye başlayalım. Bu gördüğünüz RAM'i takacağım. High Level marka DDR4 12800 8 GB RAM. Şimdi bir önceki videomuzda SSD hard disk değişimi yapmıştık. Dell Vostro 3578 modelde ve bilgisayarı tamamen sökmüştük hemen hemen. Alttaydı çünkü hard diski ve orada videoyu paylaşırken açıklamayı da yazmıştım. Modelden modele hard disklerin yeri değişiyor. Bazılarında tek cıvata sökecek kadar basit. Sadece bir cıvatayı söküyorsunuz. Hard disk değişimi yapıyorsunuz. Bazı modellerde ise bilgisayarı komple dağıtmamız gerekebiliyor. Sizlerden ricam el alışkanlığı olmadan, bilgi sahibi olmadan tamamını sökmeniz gerekiyorsa bir diske ulaşmak için acemiyken bu işlere kalkışmayın. Çünkü anakarta vereceğiniz bir zarar tamamen bilgisayarınızı çöp durumuna getirebilir. Ve eski model değeri çok uygun rakamlarda bir bilgisayarsa deneyebilirsiniz ama şu anda günümüzde fiyatlar oldukça arttı. Bilgisayar piyasasının iyi özellikle bir bilgisayara üzerinde işlem yapmayın. Tavsiye ederim yani. Çünkü vereceğiniz bir darbe var. Geri dönüşemeyecek sonuçlara yol açar. Anakartı bozabilirsiniz. Ve anakart da oldukça pahalı bir parça. Bunun yanında ya da başka bir donanımlara zarar verebilirsiniz. Durduk yerde başınıza iş açmayın. Ama şu gördüğünüz bilgisayarda dediğim gibi tek civatayla hard diski değiştirebiliyorsunuz. Şimdi biz RAM'i değiştireceğiz ve hard diski değiştirmeyi de öğrenmiş olacaksınız. Tam ortasında bir civata var. Burada bir kapak var. Dikdörtgen şeklinde. Bataryası bunun bütünleşik. Herhangi bir batarya sökümü yok içinde. Bilgisayarınızı açmışken de eğer kompresör varsa şu işlemci fanına hava tutarsınız ya da üfleyin, toz kalmasın içinde. Isınmasına neden olacaktır işlemcinin. İşte gördüğünüz gibi bu hard diskimiz. Eğer ki bu modelde SSD hard disk takmak isteseydiniz, hard diski değiştirmek isteseydiniz tek civatayla işlemi çözebiliyordunuz. Bir tane civata söktük gördüğünüz gibi. Bir de şuradan hard diskin civatasını sökeceğiz ve bunu buradan çekeceğiz. Hard diski çıkarmış olacağız. Yani hard diskle bu
hard diskin monte olduğu kapağı yerleştirip aynen buraya monte edeceğiz. Civatasını atacağız. Tek civatayla kapağını kapatacağız. Sonrasında ise Windows 10 kurulumunu başlatacağız. İşte gördüğünüz gibi RAM de burada. 8 GB RAM var. 32 GB'a kadar destekliyor. Şimdi ikinci RAM'imiz şöyle tam ortada bir boşluk çizgi var. Şimdi bu tarafa tuttuğum zaman bu boşluğa buradaki ortadaki yer denk gelmiyor. Onun için ters çevirdim. Şimdi denediğimde tam oturuyor ve önce ittirerek arkadan girişi tamamen oturuyor. Sonra arka kısma yavaşça bastırarak tık sesini duyuyorsunuz. Bunu çıkarmak istediğinizde ise yanlardaki pini şöyle hafifçe yana itiyorsunuz, kurtarıyorsunuz ve çıkartıyorsunuz. Takarken de yani çıkartırken bu yanlarda pini kurtarın ki kendi alsın, zorlamayın yani. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten eli yatkındır. İlk defa yapacaklar olur. Yeni lise bitirmiş ya da üniversiteye başlamış arkadaşlarımız olabilir. İlk defa böyle bir şey deniyor olabilir. Hani profesyonellere lafım yok. Burada bilmeyenler için paylaşım yapıyorum ben. Tabii yani bilenler de tekrar hafızasını yenileyebilir ya da bu modelle karşılaşmamış olabilir. En azından bu modeli de tanımış olur. İşte gördüğünüz gibi burada tek kapaklı hard disk RAM'lerimiz, işlemcinin fanı var, altında işlemci var, işte Wi-Fi kartı var. Anakartını sökmemiz gerekirse buradaki civataları söküyorsunuz. DVD sürücüsünü çıkartıp klavyesini söküyorsunuz ve kapağı çıkartıyorsunuz. Eğer ki başka bir şeyde ihtiyacınız olursa farklı bir video daha çekeriz. Zaten sık gelecek böyle videolar artık. Kapağımızı aynen kapatıyoruz. Ve civatayı sıkıştıracağız. Şimdi açalım. RAM taktığınız zaman, yeniden başlattığınız zaman başlarken F1 tuşu gelebilir, bir kere mahsus. F1'e basıp devam edersiniz. Yani paniğe kapılmayın, korkulacak bir şey yok. Bir kere mahsus geliyor.
İşte gördüğünüz gibi 16 GB RAM'imiz. Şu anda 16'ya yükseltmiş olduk. Daha iyi performans almak için ve biliyorsunuz sanal makineler kurmuştuk. Kuruyoruz da bunları da RAM paylaşımı yapıyoruz. Ve sanal makine işletim sistemleri kurmamız devamı da gelecektir. Daha Pardus kurmadık. Şu anda Kali kurduk. Win10 kurduk. Sırada Pardus var. Mac var. Belki Android, Ubuntu gibi. Bunlara da yer verebiliriz talepler doğrultusunda. RAM'i oldukça elimizden geldiğince paylaştıracağız sanal makineleri, çünkü bunlar sanal olsa da gayet normal, gerçekçi bir şekilde işimize yarıyor, kullanabiliyoruz, performans alabiliyoruz, üstünde denemeler yapabiliyoruz. Eğer hacking işlemlerinde kendinizi geliştirecekseniz Kali Linux birebirdir, ama sanal makine üstüne kurun ve onun ayarları var. Yani videoların devamında ben seri olarak gene paylaşım yapacağım. Kali ile ilgili de çalışmalar yapacağım. Bu videomuz bu kadar. Ve bir önceki videomuzda hard disk değişimi gördük. Bu videomuzda da farklı bir model. Hard disk değiştirmedim ama nasıl değiştireceksiniz gösterdim. Artık sizlerin bu modelde hard disk değişimini kendiniz yapmanız gerekir, yapabilirsiniz. Basit bir şey, tuşla söküp monte ediyorsunuz. RAM'ini yükselttik. RAM'ini yükseltmeyi de gördünüz. Ve videomuz burada sonlanacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.